Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda her kodlama ve Unity kanalının olmazsa olmazı singleton paternlerden bahsetmek istiyorum. Singleton patern iyi midir, kötü müdür? Bu başka bir konu ama bu singleton paternler nasıl yazılıyor? Nasıl Unity içinde biliyorsunuz design paternler ve singleton patern Unity özel bir durum değil. Zaten patternin olayı belli bir başlıklı problemin belli başlıklı çözümleri şeklindedir ve her dilde singleton pattern, observer pattern gibi yapılar var. Sadece dil ve syntax ve olayların algoritmik yaklaşımından dolayı farklı çeşitli yazılmaları var. Burada da aynı şekil geçerlidir. Singleton pattern iyi midir, kötü müdür? İyi tarafları var, kötü tarafları var. Singleton pattern'in iyi tarafı kolay implemente edilmesi, küçük ve orta ölçekli projelerde hızlı işlem görmesi ve olayları çabuk çözmesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani singleton yaparsınız ve olayları çok basit bir şekilde pıt 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 çözersiniz ve olaylar çok da karmaşık bir hale gelmez. Kötü tarafı teste uzaktır, tektir. Yani o tek demek ne demek? O yapıya bağımlısınız anlamına gelir ki Solid'de de karşıdır. Zaten yazılımcıların da en büyük tartışma konularından bir tanesidir. Singleton iyi midir, kötü müdür? İyi midir, kötü müdür? Bu ayrı bir konu. Yararlı mıdır? Evet. Yani küçük ve orta projelerde evet yararlıdır arkadaşlar. Ben çokça kullanırım. Kullandığımı söyleyebilirim. Şimdi burada bir tane GitHub var. Source kodları da buradan videodan sonra alabilirsiniz tabii ki. Şimdi hemen bir örnekle başlayalım. Şuraya geldim. Bir script oluşturuyorum. Singleton mono object diyorum. Gayet basit ve küçük. Basit bir adı oldu. Basit ve anlamlı diyelim. Hani anlayan bunun singleton ve mono behavior class'ının singleton yaptığını anlayabilir. Şuraya geldim. Bunun derlenmesi var. Bunu biraz bekleyelim. Şimdi buradaki mantığımız nedir? Burada hatta şundan önce şöyle yapalım. Şuraya bir daha bir dönüyorum. Bu singleton mono'dan önce şöyle yapalım. Benim gördüğüm örneklerden bahsedeyim önce. Mesela Game Manager. Bir tane Game Manager oluşturalım. Game Manager. Buraya geldim. Şöyle gittim. Şöyle büyüttüm. Aynı şekil şuraya da verelim. Game Object'in üzerine de atayalım. Bir tane empty Game Object. Buna Game Manager diyorum. 0 pozisyonda. Bunun üstüne atıyorum. Evet. Game Manager'ım oluştu. Şimdi genelde benim gördüğüm şu. Buraya bir property Game Manager instance yazamadım. Instance dedim. Bunun private'a çekiyoruz ve instance eşittir this. Ya bu ne anlama geliyor? Bunun bir singleton olduğu. Yani ben bunu gidiyorum. Mesela ne diyelim şuraya bir şey açalım. Buraya bir ne diyelim? Player ya da level controller diyelim. Level controller. Burada diyelim ki start'ta Game Manager instance göremedi. Bakalım neden göremedi. Instance neden göremedi? Public instance tamam. Statik yapmamışım ondan. Bunu çoktan fark etmişsinizdir. Şimdi instance
Ve işte şu manager'a gidelim. Burada da bir şey yapsın. Public void do something ya da think işte log name of do something mesela, değil mi? Şuraya da döndüğümüzde nokta do something olarak geliyor. Şimdi bu bir singleton yapısı. Bunu şöyle de yapabiliriz. Bu game object'imiz, ya benim gördüklerim genelde bu. Bu şekil yazılıyor. Ama bunu şöyle de yapabiliriz. Mesela bunun içinde serialize field ve int işte data 1, data 2 ve data 3 istendiğinde, şimdi şu yapıda şöyle bir şey var. Sahne yenilendiğinde bu instance da değişiyor. Çünkü buradaki şöyle gidelim. Buradaki game manager'ımız sahne değiştiğinde bu da yok oluyor. Ve yenisi açıldığında awake'le yeni manager veriliyor. Ya tamam, singleton bir tek bu var. Ama şöyle bir şey de var. Buradaki verileri saklayamayabiliyor. Çünkü buna uygun bir yapı değil şu an. Bunun da uygun olması için ne yapıyoruz? Buraya diyoruz ki if instance eşit null'sa bunu al buraya koy ve don't destroy this game object as destroy this game object. Ya burada da şunu demiş oluyoruz. Burada diyelim 5, 10, 15 verilerim var. Ben bunları saklamak istiyorum. Bu evet şu an singleton oldu. Yani oyun başlayıp bitene kadar aynı game object'i saklayacak anlamına geliyor. Çalıştırdığımda game object'in do not destroy sahnesinde, bu da bir sahnedir arkadaşlar. Bu da bir sahne. Do not destroy on load sahnesinde burada yaşamını devam ettiğini görebiliyorum. Yani bu 5 olur, 15 olur, 25 olur. Bu hep aynı. Kapattım. Sıfırlandı. Hatta şöyle yapalım. Sahneyi yeniletelim. Buraya public void set same scene diyelim. Şöyle yapalım. Scene manager load scene 0. Değil mi? Zaten aynı sahne. Context menu name of. Şimdi şöyle gösterebilirim bunu. Hatta aynısından bir tane daha yapalım. Şu verilerin saklandığını görebilmek için. Şöyle bir tane public class normal mono class diyorum. Mono behavior. Şöyle yapıştırdım. Bunu şöyle oluşturdum. Hatta 0 ya da neyse, çok da değerleri önemli değil. Şimdi şuraya gelelim. Hani bunun bizi nasıl etkilemediğini, yani Game Manager'ı etkilemediğini ama diğer yapıları etkilediğini görelim. Normal mono class diyelim. Normal mono class. Bakın 5, 10, 15. Şimdi çalıştırdığımda runtime'da. Şimdi geldim 0 değil mi? 15, 15, 15 dedim. Bu do not destroy on load. Bunları mesela 0, 0, 0 yaptım. Bu normal bir class. Şimdi geleceğim buraya. Diyeceğim ki sahneyi tekrar aç bana.
Şimdi bu sahne tekrar yüklendiğinde bu bakın değerler değişti. 0, 0, 0 yapmıştım. 5, 10, 15 oldu. Çünkü neden? Bu yok oldu. Yani sahne yok oldu. İçindeki nesneler ve referansları da yok oldu. Tekrar oluştuğunda default yazdığı geldi. Ama bakın bu değişmedi. Çünkü neden? Bu yok olmuyor. Ve singleton olduğu için. Yok olmuyor. Yani singleton olduğu için yok olmuyor değil. Biz yok etmiyoruz burada do not destroy ile ve referansını da singleton'a çektik burada. Bundan dolayı. İşte şey tarafındaki singleton bu diyebilirim. Unity tarafındaki singleton mantığı bu. Ama gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi şöyle bir yaklaşım var. Buraya mesela bir backend manager'a ihtiyacım var. Public class backend manager mono behavior backend manager şöyle yapalım. Şöyle yaklaşalım. Şimdi backend manager'ım şunu da şöyle yapalım daha güzel olur. Evet. Şimdi backend manager'ım ve game manager'ım. Şimdi bunun da backend manager'ın da atıyorum singleton olması gerekiyor. Şöyle bir yöntem görüyorum. Ve backend manager'da don't destroy onload'lu bir singleton hale geldi. Yani oyunun başından sonuna kadar aynı referansı taşıyacak ve sadece bir referans olacak anlamına geliyor. Ama buradaki çalışır mı? Çalışır. Görelim. Derlensin. Şuraya empty backend manager backend manager dediğim zaman çalıştırdığımda bunu da çok net bir şekilde görebiliriz. Bakın bu da don't destroy onload tarafına geçti ve singleton'dır. Şuraya gidelim. Mesela level controller game değil backend manager instance do think dedim ve aynısını buraya da verdim. Log think dedim. Şimdi aynısını şuraya da burada ayrı bir şey yapmışız. Tamam. Bunu da mesela çağıralım. Çalıştığını bunu da görelim. Start'tı değil mi? Start I enumerator. Burada da race condition'a girmemesi için bunu yapıyorum. Race condition'ne bir önceki aslında videolarımda bahsetmiştim. E, level controller önce oluşursa game ve backend manager oluşmadıysa bu instance'lar null gelir arkadaşlar. Onun için buraya küçük bir delay vereceğim şimdilik. Wait second. Mesela 3 saniye. 3 saniyede işimiz görülür. Şöyle yapalım. Şunu şuraya alalım. Şurayı da tekrar açalım ve yaklaşalım. Konsolumuza da gidelim. Evet, bakın singleton olarak geldi. Çok güzel. Şimdi şu yapı çalışır mı? Ve aynı şekilde burada da çalıştı mı? Gördük, çalıştı. Güzel bir yaklaşım mı? Değil. Kodlamanın birinci kuralı ne? Don't repeat yourself. Yani kendini tekrar etme. Biz burada kendimizi tekrar ettik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Başta da yaptığım gibi şuraya bir singleton mono dedim. Bu bir abstract class olur. Mono behavior'dan da miras alır. Şimdi buraya geldim. Şunu ve şuraya verdim. Tamam. Ve
Şu kısmı da uçurdum. Şimdi hatalar verecek. Aynı şekil burası için de geçerli. Şimdi şuraya geldiğimde instance'ı göremiyorum diyor. Tamam. Bunu gözükür hale getirelim. Şimdi singleton. Buraya geldim. Bunu buraya yapıştırdım. Burası tip olacak. Ve buraya bir generic tip gelecek diyorum. Bu tip her şey olabilir. S tip diyorum. Şimdi bu neden hata veriyor? Şöyle yapalım. Şöyle yapınca düzelmesi lazım diye tahmin ediyorum. Tamam, düzelmedi. Güzel. Neyse. Şimdi bu niye hata veriyor? Öncelikle şimdi buraya tip dediğinizde bu tip herhangi bir şey olabilir. Yani struct da olabilir, class da olabilir, her şey olabilir. Bunun her şey olmaması için yani diyeceğiz ki buraya şu tipler gelecek. Burada bir filtreleme işlemi yaparız. Bunu da ver komutuyla yaparız arkadaşlar. Ver t mono behavior'dan miras alır dediğimizde bakın bu st yani ftip çalışır. Neden? S aslında referans tipler için kullanılır. Yani S ile şunun arasındaki fark şudur. Bu cast etmedir. Ve oradaki o cast etme, parantez içindeki cast etme şunu yapar. Eğer ki cast et, işte ne tipine? Mesela integer tipine cast et. Cast edemezsen throw exception fırlat. Burada ise ftip ise yani bu ft'de ise bunu referans tiplerde kullanırız. Bu da şu anlama gelir. Bunu ft'ye cast et, değilse default'unu gönder. Yani default'u ne? Null. Değer tiplerde null'a dönemeyeceği için değil mi? Burada böyle bir yaklaşım vardır bu kısımda. Şimdi bunu yaptığımızda ve şuralara gittiğimizde bize kızar. Çünkü neden? Burada tip ister. Game Manager. Aynı şekilde Game Manager şeklinde yaptığımızda bu kısım singleton hale gelmiş olur. Bunu miras verdirmiş oluruz. Ve şuraya geldiğimizde hataların gittiğini, çözülmüş olduğunu görürüz. Ve çalıştırdığımda bunun da çalıştığını görebiliriz. Şimdi bu birinci kısmıydı işin. Şöyle 18 dakika olmuş. Şimdi bu birinci kısmıydı işin. Bir de şöyle bir ayrım yapmak isteyebiliriz. Şimdi her singleton don't destroy onload olmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk yok. O zaman şöyle ayırt edebiliriz burada. Şuraya geldim. Buraya bir public abstract class singleton destroy mono dedim. Bu nereden? Singleton'dan alacak. Aynı şekilde bu da bir tip, bu da bir tip. Aynı mantık mono behavior'dan bu da alır. Şöyle miydi? Yanlış yere yazmışım. Tamam. Aynı mantık burada da geçerli. Şimdi burada şunu da şöyle yapalım. Genelde protected virtual hani ezmek istersek. Şimdi burada ve aynı diğer klasında yazalım. Public abstract class singleton don't destroy mono singleton mono object tip ver tip mono. Şimdi iki tane yaklaşımım var. Burada ne yapmam gerekiyor? Ya bunu şurada çalıştırmam
Ve daha deminki o şu instance eşittir this as tip. Şunu da şurada çalıştırmam gerekiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor benim? Protected void set singleton mono dedim. Set singleton mono dedim. Ve hatta şöyle yapalım. Abstract diyelim. Çünkü şeye ihtiyacım yok. Burada yazacağım. Override set singleton mono override set singleton mono şeklinde yaptım. Şimdi bunu buraya aldım. Şimdi bunu da buraya aldım. Şimdi bana burada kızıyor. Neden kızıyor? Private dediğimiz için şuna. Böyle yapalım. Şimdi private dediğimiz için kızıyor. Private ne demek? Sadece bu alanda erişilebilir demek değil mi? Bunu protected yaparsak burada da erişilebilir anlamına geliyor. Şimdi bu set singleton don't destroy on mono, singleton destroy mono. Şimdi bunu burada çağırmam gerekiyor. Awake içinde. Ve artık bizim işlemimiz hazır. Ben buraya geleceğim. Mesela bunun singleton don't destroy diyeceğim. Buna da singleton destroy mono dediğimde ve şuraya da aynı şekil gidelim. Şunu da örneklendirelim. Şöyle. Şimdi bir tanesi oyun başlangıç sonuna kadar destroy olamaz. Bir tanesi her sahne yenilendiğinde destroy olup yeniden singleton oluyor. Çalıştırdığımda bakın bu burada. Don't destroy dedik. Ama bu da burada. Ve bu kısımda çalıştı çok güzel bir şekilde. Ben sahneyi yenilediğimde hatta şöyle bunun değerlerini değiştiriyorum. 0, 0, 1, 2 dedim. Bunun da 0, 1, 2 dedim. Şimdi sahneyi yeniden çağıralım. Dediğimizde bakın bu don't destroy olduğu için değişmedi. Ama bu kısım şurada bir null referans level controller da gelmiş. Tamam bakarız ona. Ama şuraya baktığımızda bakın burası yenilenmiş olarak görebiliyoruz. Şurada bir sıkıntı vermiş. Ama şeyler de çalıştı. Sorun yok. Null referans. Bir daha bir çağıralım. Şöyle bir yapalım. Burada ne oluyormuş? Görelim. Game Manager'ın instance'ı ve buradaki instance null geliyormuş. Bakalım nedenmiş. Şöyle bir bakalım.
Bir bakalım. Yani böylelikle şuradaki hataları da debug ederek çözmüş oluruz. Tamam. Tamam. Şöyle. Burada şöyle bir yazım hatası yapmışım. Bundan dolayı. Kopyala yapıştır yaptım büyük ihtimal. Kopyala yapıştır yapmamam, neden yapmamamız gerektiğini çok güzel anlatan bir örnek oldu. Şimdi tekrar deneyelim. Şeyleri kapattım mı? Tamam. Evet. Do something, do something. Sahneyi yenilediğimde bakın hatasız bir şekilde geliyor. Kopyala yapıştır yapmamamız neden gerektiğini, neden kopyala yapıştır yapmamamız gerektiğini de görmüş olduk. Tabi burada biraz daha hızlı ilerlemesi için videoda 26 dakika oldu. Bir yandan da yetiştirmek istiyorum. O yüzden böyle acele ederken sıkıntılar çıkabiliyor. Şimdi bu mono behavior objektleri için bir de normal class'lar için de aynı şekilde singleton yapımız var. Ama o birazcık daha farklı bir yöntemle yapılıyor. Şimdi buraya geldim. Bir tane class açacağım. Buna save load manager diyorum. Bunun mono olmasına gerek yok. Şu namespace'ini de kaldırıyorum. Namespace'e de ihtiyacımız yok. Şöyle yapalım. Şimdi save load manager'da ne olmasını beklerim? Çok basit bir şekilde public void save data, değil mi? Public void load data. Bu ne ister? String k ve object value. Burası da string k ve bir dönüş değeri. Buna da tip dedim. Artık tip neyse. Return default diyorum hata vermemesi için. Mantık budur. Ve save load'da mesela ne olsun? Şuraya bir class diyelim. Player controller. Şunu kaldırıyorum. Şöyle geldim. Bu mono olacak. Mono. Şimdi burada atıyorum start içinde belli bir statlar alacağım değil mi? Save load'a ihtiyacım var. Ama save load'um normal bir class. Mono olmasına gerek yok. Şuradaydı. Şimdi burada bunun singleton olabilmesi için aynı mantık burada da geçerli. Hatta şöyle yapalım. Static save load instance diyoruz. Ve bunların constructor'ı, her class'ın yapıcı metodu vardır. Sadece monolarda biz awake gibi düşünelim ama monoların da constructor'ı var ama biz bunu kullanamıyoruz. Çünkü o daha önce oluşturuluyor ve o mono behavior'dan miras aldığı için aslında işlemler orada dönüyor. Biz awake start ile kullanıyoruz. Normal class'larda direkt bir mono bir constructor vardır. Burada da bu normal yapısı public'tir. Böyledir. Biz bunu private yapacağız. Yani bu ne demek oluyor? Bu new'lenemez anlamına geliyor. Yani buraya geldiğimde save load manager new save load manager yapamayız arkadaşlar. Çünkü constructor'ını private'e çektiğim için sadece burada yapılabilir. Şimdi burada o zaman ne yapacağız? Public static save load manager
get singleton create diyelim. Dedim. Şimdi buraya döndüğümde save load manager create singleton dediğimde bu ne anlama geliyor? Biz burada hani constructor direkt erişmesin. Biz bir tane kendi singleton metodumuzu, statik metodumuzu oluşturacağız. Bizim kurallarımızın çerçevesinde, yani bu aslında bir encapsulation'dır. Bizim kurallarımız çerçevesinde instance olacak anlamına geliyor. Şimdi buraya if diyeceğim. Instance eşit nul'sa instance new diyeceğim. Değilse zaten instance'ı return edecek anlamına geliyor. Şimdi şuraya döndüğümde artık bu da bir singleton yapı oldu. Yani burada referansı statik olduğundan dolayı statik tektir. Statik diyoruz ve statik instance içinde oyun boyunca tek bir referans tut ve herkese onu ver anlamına gelmiş oldu. Şimdi buraya dönüyorum. Burada aynı şey olur ve save load işte ne diyelim save data bıdı bıdı bir şey. Aynısı atıyorum game manager'a geldim. Burada bir şey dedim. Save load manager. Aynısı burada da olur. Şimdi burada bir şey daha eklemek istiyorum. Buraya static object locked hatta new locked diyelim. New object diyelim. Burada da locked olarak bu işlemleri bu locked içinde yap demiş oluyoruz. Locked veriyoruz. Şimdi bu locked ne? Kitle. Neyi kilitliyor? Instance'ı. Bu ne anlama geliyor? Şimdi ben atıyorum hem player içinde bunu yaptım hem de nerede yapalım? Game Manager içinde bunu çağırdım. Save load manager, save load manager, save load manager şeklinde çağırdım. Yani burada iki tane instance var. Bunlar birbirine çakışma ihtimalinde hani kilitliyor orayı. Orayı kilitliyor ve üst üste binmemesini, yani aynı işlemin tekrar tekrar yapmamasını sağlıyor. Burada normal class'larda kullandığımız bir statik singleton yapıştır arkadaşlar. Bunu mesela save load gibi bu tür singleton'a ya da mono'ya ihtiyaç duymadığımız yapılarda kullanabilirsiniz. Şu kısmı da şu neredeydi? Şu kısmı da şu bölümü de mono behavior objektlerimiz için kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.